Bu film, İtalya'nın köklü sinema kurumu Istituto Luce arşivinde yer alan 1937-1953 yıllarını kapsayan değerli bir belgesel derlemesidir. Henüz yakın geçmiş, dünyanın unutmadığı, Türkiye'nin her zaman aklında olan bir tarihin sayfaları gözlerimizin önünde canlanacak. Kameranın hayattayken kaydettiği bu görüntüler modern Türkiye'nin babası Büyük Atatürk'ü tam faaliyette gösteriyor. Film, Atatürk döneminin son yıllarından başlayarak onun ölümünden sonraki süreçte Türk milletinin duyduğu derin saygıyı ve bağlılığı yansıtır. Bu görüntüler bir bakıma çağdaşlarının hafızasında ve kendi zamanının tarihinde ondan kalan anıyı kutlar ve canlandırır. Çünkü onun hayatı, ideal bir sembol olarak hareket ettiği ülkesinin tarihiyle özdeşleşmiştir. Istituto Luce arşivindeki bu çalışma, Atatürk'ün evrensel etkisini ve Türkiye'nin modernleşme sürecini belgeleyen nadir bir uluslararası tanıklıktır. Vatanın bir başarıyı, bir ilerlemeyi, yeni bir fetihi kutladığı her fırsatta oradaydı. Karakterinin gücü ve dürüstlüğü, kişiliğinin çekiciliği, ona yaklaşan kalabalıkların ve bireylerin hemen sempati ve hayranlığını kazanıyordu. Ve halkı için ileriye doğru atılan her adımı, daha iyi bir geleceğe doğru bir basamağa işaret eden tüm etkinliklere alışılmış coşku ve nezaketiyle katılırdı. Askeri törenler veya kamu eserlerinin açılışları söz konusu olduğunda Kemal Atatürk oradaydı ve sonuna kadar orada oldu. İstanbul 10 Kasım 1938. Atatürk artık yok. Gözleri ülkesinin ve vatandaşlarının iyiliğine adanmış bir yaşamdan sonra sonsuza dek kapandı. Görüntüler sadece bir liderin değil, bir ulusun hafızasının da film karelerine işlenmiş halidir. Bu sahnelerde Türk halkının gözyaşları, saygı duruşları ve Cumhuriyet'in kurucusuna duyduğu sonsuz minnettarlık, İtalyan kameralarının objektifinden sade ama güçlü bir dille aktarılır. Türkiye'nin her köşesi, en kalabalık şehirlerden en ücra köylere, en sarp dağlardan en derin vadilere kadar yüz binlerce vatandaş saygıdeğer liderlerine, iyi ve kötü yıllar boyunca güvenle ve coşkuyla arkasından yürüdükleri bu önderlerine son saygılarını sunmak için akın etti. Yaz her yerde, şehirlerde ve kırsalda, kalplerde ve gözlerde, herkesin zihninde. Ülkenin tamamını derin bir acı, bastırılmış duygular ve kaçınılmaz bir teslimiyetin gölgesi kapladı. Türkiye sevgiyle ata dediği ulusal kahramanı, şanını yaratan, yeniden doğuşunun lideri, vatanını bağımsızlık, demokrasi ve özgürlüğün yüce hedefine yönlendirmek için kendini feda etmekten çekinmeyen adamı yas tutuyor. Büyük kaybın tabutunu ulusal bayrak örtüyor ve ulusun tüm gözyaşları son yolculuğunun ilk iki aşamasında İstanbul'dan İzmir'e, İzmir'den Ankara'ya kadar ona eşlik ediyor. Başkentte hükümetin tüm üyeleri ve tüm halk ona son saygılarını sunacak. Dünyanın tüm orduları temsil edilecek ve tabutun önünden geçecek. Çünkü Kemal Atatürk dünyayı hayran bırakmıştı. Bu yüzden Türkiye'nin yasını bugün sınırlarını aşan ve tüm uygar ülkelere yayılan bir yas haline getirmiştir.
Mezar Yeri Etnografya Müzesi'nde düzenlendi. Atatürk'ün naaşı onun şanına yükseltilen Büyük Anıt Mezar'ın ebedi istirahat için kabul edeceği güne kadar 15 yıl boyunca burada bekletilecek. Ankara 10 Kasım 1953. Başkente bir gün öncesine kadar yağan yağmur adeta sihirli bir şekilde durdu. Gökyüzü açıldı. Güneş Türk tarihinin anılarında unutulmaz kalacak bu günün şafağını ışıkla doldurmak istedi. Bugün ulus sevilen liderine en yüce saygıyı, derin ve sınırsız bir minnettarlık ifadesini sunacak. Şehirde büyük bir titreşim dolaşıyor ve yankısı vatanın babasının tabutu geçici ikametgahından çıkıp son yolculuğun son aşamasını tamamlayacağı anda ülkenin en uzak merkezlerinde hissedilecek. Ankara'da tek bir adamın iradesiyle yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi haline gelen bu şehirde. Bu Ankara'da bağımsızlık savaşının merkezi olduktan sonra özgürleşmiş ve yenilenmiş ülkenin sembolü haline geldi. Belgeselin en etkileyici bölümlerinden biri 1953 yılında Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e nakli törenidir. Ve kortej oluşurken tabut yavaşça son istirahatgahına doğru hareket ederken merhumun kız kardeşi, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Ankara Valisi, hükümet üyeleri, sivil ve askeri yetkililer, misyon şefleri ve diplomatik heyet üyeleri tarafından takip edilirken başkent nüfusunun tamamı tarafından Atatürk'ün hayatının ve eserinin ana aşamalarını çağrıştıran aynı anda hem cenaze hem de zafer marşı notaları yankılanırken. 1880'de Selanik'te doğan 24 yaşında yüzbaşı rütbesine ulaşmasını sağlayan askeri eğitim aldı. O zamanlar zaten liberal fikirler savunuyordu ve terfi ettiği gün tutuklanarak Suriye'ye sürgün edildi. Şam'da Özgürlük adını vereceği devrimci bir örgütün ilk çekirdeğini oluşturdu. 2 yıl sonra Selanik'te bu hareket İttihat ve Terakki Cemiyeti olur ve 1908 isyanını organize eder. Ertesi yıl onu İstanbul'u işgal eden birliklerin kurmay başkanı olarak görüyoruz. Birinci Dünya Savaşı sırasında Maydos bölgesinde Türk savunmasını yönetiyor. Daha sonra ateşkesten sonra vatanını yeniden canlandırma girişimini düşünmek üzere İstanbul'a dönene kadar Suriye ve Arabistan'da bulunuyor. Samsun'a çıkar, direnişi organize eder ve daha sonra Kemalist olarak adlandırılan ulusal hareketin direktiflerini belirler. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin temsil heyeti başkanı seçilir ve ardından bu şekilde kurulan milli hükümetin başkanı olur, Ankara'ya yerleşir ve burası o andan itibaren Türkiye'nin gerçek başkenti olur. 23 Nisan 1920'de büyük bir ulusal meclis açılır. 1923'te Lozan'da vatanının bağımsızlığını tanıyan belgeyi elde eder. Ardından her alanda geniş ve büyük reform çalışmaları gelir ki bu ona ulusun sonsuz minnettarlığını kazandırmıştır. 23 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilir ve Kemal Atatürk Büyük Meclis'in başkanı seçilir. Aynı yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak alkışlanır. Başlıca reformları hatırlayalım. 1924 halifeliğin kaldırılması, laik bir devletin kurulması ve dini mahkemelerin kaldırılması. 1925 aşarın kaldırılması, Batı tarzı şapkanın benimsenmesi, medreselerin kapatılması. 1926 Türkiye'nin İsviçre Medeni Kanunu'nu kabul etmesi. Bu nedenle tek eşlilik resmen zorunlu hale gelir. 1928 Latin alfabesinin kabulü. 1932 tüm dinler için ibadet özgürlüğü. 1935 kadınlar oy kullanma hakkına sahip olur ve parlamentoya seçilirler.
Türkiye tarihindeki birçok tarihi tarih, birçok unutulmaz eylem. Gazatepe tepesine bir halkın tutkulu iradesiyle liderinin anısına yükseltilmek istenen anıt mezar. Mermer ve bronzda sadakat ve bağlılığın işlendiği bu tek kişilik panteon, bugünden itibaren Ankara'nın kutsal mekanı ve haklı gururu haline gelmiş, Atatürk'ün naaşını sonsuza dek ağırlamaya hazır. Vatanın saygı duruşunu Cumhurbaşkanı'nın ağzından dinleyelim. Seni halife yapmak, padişah yapmak isteyenler oldu, iltifat etmedin. Milli irade yolunu seçtin. Hayatı ve şahsiyetini milletinin hizmetine vakfettin. Türk'ün gıpta ettiği, taziz ettiği, övdüğü ve övündüğü vasıflara maliktin. Bütün bu meziyetlerinde Türk'ün ta kendisiydin. Şimdi seni kurtardığın vatanın her köşesinden gönderilen mukaddes topraklara veriyoruz. Bil ki hakiki yerin daima inandığın ve bağlandığın Türk milletinin minnet dolu sinesidir. Nur içinde yat. Cenaze övgüsü, Cumhuriyet'in ilk Cumhurbaşkanı'nın anısını kalplerinde saklayacak olan herkesin duygularını ifade etti. Asla silinmeyecek bir anı. Çünkü bugün vatanın babası, milletin hayırseveri Kemal Atatürk ölümsüzlüğe girdi.